Arkadaşlar selamlar herkese. Bildiğiniz üzere Instagram'da bir soru cevap hikayesi atmıştık. Bu soru cevap hikayesinden aralarından en çok merak ettiklerinizi, en çok size yararlı olabilecekleri seçmeye çalıştım. Şimdi bu soruları sizlerle beraber haydi cevaplayalım. Seni ne zaman UFC'de göreceğiz? Tayland'da uçak dahil bir aylık kamp ücreti ne kadar? CFC'ye odaklanmış durumda mısın? Ramai'yi neden terk ettin? Bir cevap vermek oldukça zor. Bir kez kendime dedim artık olmuyor. Ben hayatta kalabilmem için dövüşmen gerekiyor. Ne alaka? Çünkü senin müşterin farklı, benim müşterim farklı. Haydi cevaplayalım. Seni ne zaman UFC'de göreceğiz? Buna kesin bir cevap vermek veya net bir cevap vermek oldukça zor. Bakarsınız seneye de olmuş, bakarsınız bir ay sonrasına da olmuş. Fakat bildiğiniz üzere bu Aralık ayında ilk MMA maçımızı yapacağız. Hedefimiz önümüzdeki sene bir iki tane daha, belki 3 tane daha MMA maçı yapıp kariyerimizi güzel 3-0, 4-0'a getirdikten sonra neden olmasın? Senin için en iyi Türk kadın ve erkek dövüşçü kim? Buna da cevap vermek oldukça zor. Benim için en iyi bay ve bayan dövüşçü Türklerde. Gerekse o dövüşçü ruhuyla, gerekse tekniğiyle, gerekse o inatçılığıyla erkeklerde bu dövüşçüye örnek vermek gerekirse abimi örnek verebilirim. Çünkü onun o maçı bırakmama ruhu, son ana kadar dövüştürme ruhu bize ondan aşılandı. O yüzden Kerem abimi söylemek istiyorum erkek dövüşçülerden. Bayanlarda ise büyük ihtimalle Bediye Taçyıldız diye cevap vereceğim. Çünkü bildiğiniz üzere en başarılı karneye sahip olan dövüşçümüz bayanlarda Bediye Taçyıldız. Buradan ona da selamlarımızı iletelim. Tayland'da uçak dahil bir aylık kamp ücreti ne kadar? Tamamıyla sizin nerede, nasıl şartlarda kamp yapacağınızla alakalı. Size şöyle söyleyeyim. Uçak bileti çünkü yıl içerisinde alacağınız tarihe göre değişiyor. Yani misal veriyorum, uçak biletine $1000 verdiniz git gel. Ki $1000 yoktur da bence. Ya uçak biletini çıkalım. Size minimum ve maksimum olarak bir fiyat biçeyim. Minimum $1000 diyeyim. Maksimum ise yeme içmeniz ve alacağınız takviyelere göre değişir, $2000 diyeyim. Yani bir aylık 1000 ila $2000 arasında yapacağınız kamp yerine göre ve alacağınız takviyelere göre değişir ama minimum $1000. Normal hayatta ve spor anlamında hedeflerin neler? Allah'ıma şükürler olsun, ilk hedeflerimden bir tanesini bu sporda tamamladım. Rajadanlık kemerine sahip oldum. Bir diğer hedefim ise One Championship'te Bantamweight veya Featherweight kemerine sahip olmak. Muay Thai'da veya Kickbox'ta fark etmez. Dediğim gibi dövüşte şu anda ilk hedefim bu. Dövüş dışında ise, spor dışında ise ilk hedefim ilk öncelikle sağlıklı ve mutlu ve huzurlu olabilmek. Çünkü sağlıklı ve mutlu olabildikten sonra kalan her şeyin boş olduğunu düşünüyorum. İş adamları ve federasyonlar sporculara uluslararası arenalarda nasıl destek olabilir? Sporcudan emin olmanız lazım. Çünkü bildiğiniz üzere Tayland aşırı derecede insanın aklını çelebilen bir yer her konuda. Gerekse eğlence dünyasıyla, gerekse coffee shoplarıyla beraber bildiğiniz üzere birçok şey artık legal oldu burada. Yani o yüzden sporcudan emin olduktan sonra, sporcunun disiplininden emin olduktan sonra bu sporcunun yeme içme masraflarını, kamp maliyetlerini karşılayarak bu sporcuya çok güzel destek olabilirsiniz. Aynı şekilde federasyon nasıl destek olabilir? Federasyon iş adamlarını bu sporcuları tanıtarak, referans olarak bu sporcuya sponsor bulmaları için yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Şahsi görüşüm. Bence en olumlu, en iyi şekilde böyle destek olunabilir. CFC'ye odaklanmış durumda mısın? Şöyle söyleyeyim, hayatımda hiç olmadığım kadar bir maça hırslandım ve fokuslandım. Normalde ben bütün rakiplerimle maçtan sonra yakın bir şekilde arkadaş olabilen bir insanım. Bu kapasitede bir insanım. Genellikle dostane yaklaşırım herkese. Fakat bu rakibim için aynısını söyleyemeyeceğim. O yüzden elimden geldiğince bu maça odağımı veriyorum. Daha önümüzdeki aylarda değil, birkaç hafta içerisinde sadece MMA odaklı bir kampa gidip Aralık ayına kadar orada kamp yapmayı düşünüyorum. Bu süreci de yakından sizlerle beraber Instagram üzerinden paylaşacağım. Ramai'yi neden terk ettin? Bu soru bana birçok kişi tarafından birçok kez geldi. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. İlk öncelikle size şöyle söyleyeyim. Sahibiyle hiçbir problemim yok. Hiçbir sıkıntım yok. O salondan ayrılmamın sebebi benim orada beraber çalıştığım hocamdı. Kısa bir şekilde anlatıp geçmek istiyorum. Bir ara maddi bir sıkıntı yaşadım ve o ara finansal anlamda zorluk yaşadım. Bu spor salonunda benim çalışma iznim olduğu için yasal olarak ders verebiliyordum. Ve salonun sahibi Raf da bu finansal zorluğumu giderebilmem için bana ders verebileceğimi söyledi ve salonda ders vermeye başladım. Fakat bu durumdan rahatsız olan antrenör gelip bana dedi ki işte sen buraya sporcu olarak geldin, sporcu olarak kalmalısın.
yapamazsın. Bu salonda ders veremezsin. Ben de kendisine maddi olarak zorluk yaşadığımı, evimin kirasını döndüremediğimi, bu yüzden bir kısa bir süreliğine böyle bir şey yapmak zorunda olduğumu söyledim. Bu sorunun sadece benim olduğunu, onu ilgilendirmediğini, o yüzden salonda ders vermemi istemediğini belirtti. Böyle olunca salondan tamam dedim, o an konuşuyorduk, tamam dedim. O an hani konuşmayı bitirdik, diyaloğu bitirdik. Ben o an aklımda işte düşünüyordum, ne yapabilirim, nereye gidebilirim, nasıl hayatımı geçindirebilirim diye. Sonra bir saat sonrasında Ralph aradı beni, salonun sahibi aradı beni ve bir toplantı yapmak istediğini söyledi hep beraber. Toplantı yaptığımızda hocam salona gelen birinin ders tablosunda, ders listesinde beni göremeyeceğini istedi. Yani şunu demek istiyorum. Özel ders vereceksen sadece müşterimi kendi Instagram'ımdan bulmalıyım. Ben de tamam dedim. Benim için sorun yok. Yani salona random bir kişi geldiği zaman, yani özel ders almak istediği zaman o hocaların arasında beni göremeyecek. Benim müşterim sadece Instagram'dan gelecek. Tamam dedim, sorun yok dedim. Instagram'da bununla alakalı bilmiyorum hatırlıyorsanız bir story paylaştım ve çok şükür o ara bir yoğunluk yaşadım ve en az günlük 4-5 kişi ders almak istedi benden. Ders vermeye başladığımda hocam tekrardan geldi ve bana dedi ki günde 3 saatten fazla ders veremezsin. Ona göre dersini şekillendir dedi. Ben de tamam dedim. Yine yani kabul ettim. Ne oldu böyle? Ders sayısı aşağı düşünce mecburen fiyatı yukarı çekmek zorunda kaldım. Yine geldi bana dedi ki işte misal veriyorum, o zamanlar ders fiyatı 1500 ise ben 2000'den veriyordum diyor. Dedi ki bana ders fiyatını 1800'den fazla veremezsin, o zaman beni etkiliyor dedi. Bizi etkiler dedi. Ne alaka? Çünkü senin müşterin farklı, benim müşterim farklı. Yani seni etkileyebilecek bir durum söz konusu değil. Yine tamam dedim. O an işte tekrardan ders vermeye devam ediyorum ertesi gün falan. Bu sefer ders esnasında geldi. Ders lapa tutarken geldi. Lapaları benim elimden aldı ve dedi ki bu lapalar benim lapam, git oradan kendine lapa. Belki ben o ara hani bilmiyorum kimin lapası, yanlışlıkla onun lapasını almış olabilirim ama her şeyin bir yolu adabı var. Yani o an gelip de dersi bölmezsin, bu lapa benim lapam, çıkar. Bir de round'un ortasındayız. Çıkar lapaları, o lapaları ben lazım, ben kullanacağım. Sen git oradan başka lapa al demezsin. Yani bilmiyorum, bu benim karakterim. Bu böyle olaylar yaşadıktan sonra gördüm ki bütün hocaların da bana tavrı değişmeye başladı. Çünkü dediğim hoca benim hocam, salonun ana hocasıydı. Hocanın tavrı değişince onun kardeşinin de tavrı değişti. Onun kuzeninin de tavrı değişti. Genelde hocalar akrabalardı orada. Onların da tavrı değişmeye başladı. Ne oldu? Ben salonda mutsuz olmaya başladım. Ben mutsuzken, ben kendim mutlu değilken ne seni mutlu edebilirim, ne Ahmet'i ne Mehmet'i mutlu edebilirim. Öyle olunca mecburen salondan ayrılmak durumunda kaldım. Ama dediğim gibi tekrardan salonun sahibi Raf ilgili herhangi bir sorun yok. Hala da görüşürüz. Hala da elimden ne geliyorsa onun için yapmaya çalışırım. Dediğim gibi olaylar böyle. Venom antrenman kampına nasıl başladın? Lama ile ilgili bu problemleri yaşadıktan sonra Venom'da birçok arkadaşım vardı. Soner, Burak, Ferzan ve Sefa. Belki de ismini unuttuğum birçok daha Türk arkadaşım vardı. Buraya gelmenin benim için daha iyi olabileceğini düşündüm. Neden? Çünkü bir sürü arkadaşım var. Yalnız hissetmem. Bir de yani psikolojik olarak kötü bir süreç geçirdiğim için yalnız kalmak istemedim böyle bir süreçte. O yüzden Venom'a gelmek istedim. Salonun sahibi ise Mehdi. Ona teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsun kapısını açtı ve salona gelmem için herhangi bir engel görmedi ve böylelikle Venom'a başladım. Sürekliliğin sırrı nedir? Çünkü seni 2019'dan beri tanıyorum ve o zamandan beri kariyerini çok büyüttün. Teşekkür ederim ilk öncelikle. Bu disiplinin sırrı nereden geliyor? İlk öncelikle bu işe olan aşkımdan ve bence zamanında abimin bize aşıladığı antrenman metodundan geliyor. Kısa bir örnek vermek gerekirse, yani kimisine ailesinden bir şirket kalır, kimisine babasından yüklü bir miktar miras kalır, para kalır. Ne yazık ki benim öyle bir durumum yok. Hayatta kalabilmem için yapabildiğim en iyi şeyi devam ettirebilmem lazım. O da dövüşmekti. O yüzden hayatta kalabilmem için dövüşmem gerekiyor. O yüzden de hani biliyorum ki bugün antrenman yapmasam yarın dövüşemeyeceğim. Yarın dövüşemezsem ne olacak? Hayatımı idame ettiremeyeceğim. O yüzden bence bunun da bana verdiği bir disiplinin olduğunu düşünüyorum. Bence bu disiplin tamamıyla bu işe olan aşkımdan, hayat şartlarından dolayı ve abim bana zamanında yüklediği antrenman metotlarından geldiğini düşünüyorum. Bize biraz kilo kesme tüyosu verebilir misin? Bu kilo kesmenin ne bir kısa yolu var, ne bir sihri var, ne de herhangi bir büyüsü var. Sadece tek mevzu yemek yememek. Yemeyeceksin, diyetini sağlam yapacaksın ve kilonu düşeceksin. Sadece son hafta yaptığımız bir su manipülasyonu var. Bu da kişiden kişiye göre değişiyor. Sizlere de bunun için Yağız Özcan'a yönlendirebilirim. Yağız abi bu işte uzman, kendi alanında da uzman. Aynı zamanda bir doktor. Dediğim gibi bu manipülasyon kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bunun için ilk önce tahlil vermeniz lazım. Kan değerlerinizin
bu işe ne açıda ne şekilde uygun olup olmadığını görmeniz lazım. Bunlarla alakalı da Yağız abiye iletişime geçersiniz ve benden geldiğinizi söylerseniz size güzel bir indirim yapacaktır ve yardımcı olacaktır. Yağız abiye de tekrardan selamlar. Tanınmayan bir dövüşçü nasıl daha büyük arenalara çıkar ve kariyerini büyütür? Kariyeri olmayan bir sporcu Tayland'da nasıl kariyer yapabilir diye sormuşsunuz. İlk öncelikle sizin yaptığınız İFMA dereceleri için konuşuyorum. Ben yani İFMA dereceli bir sporcu olarak geldim. Dünya şampiyonu, dünya üçüncüsü, Avrupa ikincisi olarak geldim buraya. İFMA'da yaptığım derecelerin hiçbir anlamda profesyonelde bir değeri yoktu. Şöyle değeri yoktu. Promotörler seni ilk öncelikle tanımıyor. Yani kim olduğunu bilmiyor. Sen İFMA şampiyonum diyorsun ama iyi güzel tamam deyip geçiyorlar. Yani demiyorlar ki bu İFMA şampiyonu işte falan filan, öyle bir şey yok. Sadece İFMA'nın sana tek katkısı tecrübe olacak ve bu inanılmaz açıda büyük bir avantaj profesyonel için ise. İlk önce lokal organizasyonlarda geldikten sonra lokal organizasyonlarda dövüşmeniz lazım. Küçük stadyumlarda. Küçük stadyumlarda dövüştükten sonra ufak yukarıya çıkacaksınız. Yeri gelecek Kamboçya'ya gittim. Kamboçya'ya gideceksiniz. Yeri gelecek işte Malezya'ya gideceksiniz dövüşler için. Bunların hepsi bir aşama. Böyle ufak dövüşe ve galibiyet ala bir isim elde edeceksiniz. İsim elde ettikten sonra işte Raja Damnın'dı, işte RWS'ti, işte Raja Knockout'tu. Misal veriyorum, böyle organizasyonları dövüşe yukarıya kadar çıkacaksınız. One Championship'e kadar bir yolu olacak. Yani yol bu arkadaşlar. Finansal açıdan sadece dövüşmek geçimini sağlamak için yeterli mi? Arkadaşlar ben şu an Tayland'da 4. senemdeyim ve 4. seneye kadar ne yazık ki dövüşerek hayatımı idame ettiremedim. Çünkü alacağınız rakamlar çok büyük rakamlar değil. Hani Tayland'a gelip direkt büyük maçlara çıkıp büyük paralar kazanacağınızı düşünmeyin. Bu sadece bir hayal. İlk önce ufak maçlarda dövüştüğünüz zaman ufak paralar veriyorlar haliyle. Bu yüzden sponsorlar bu işin aslında anahtarı gibi düşünün. Çünkü burada bir hayat kurmak istiyorsanız, bir geçim sağlamak istiyorsanız ilk etap bu dövüş olmamalı. Dövüş için belli bir isim yaptıktan sonra 3. senenin veya misal veriyorum 2 senede benim yaptığım, 3 senede yaptığınız siz 2 senede yaptınız. 2 senenin sonunda ancak maçtan aldığınız rakamlar sizin hayatınızdaki giderleri karşılayabilir. O yüzden ilk etap için ne yazık ki maalesef zor ama şu anki benim olduğum konumda Allah'ıma çok şükür olsun. Evet, hayatımı finansal anlamda karşılayabiliyorum. Başlangıç, orta seviye için Muay Thai öğrenmek isteyenlere hangi salonları önerirsin? Amatörler için ilk öncelikle önerebileceğim jim bence lokal jimleri öneririm. Neden? Çünkü oralarda amatörlere daha çok ilgi gösterebiliyorlar. Misal veriyorum, şimdi bir 100 tane sporcusu olan salona gidip ilgi beklemek var. Bir de 10 tane sporcusu olan bir spor salonuna gidip ilgi beklemek var. Sen eğer bir amatörsen ilk etapta bazı şeyler öğrenebilmen için cidden iyi ders alman lazım. Bunlar için de küçük salonları öneririm. Orta ve ileri seviyeler için yani misal veriyorum bir derecesi var. Daha büyük salonları öneririm. Neden? Çünkü orada daha büyük dövüşçüler var. Bazı insanlarla sparring yaparak artık hani belli bir noktaya kadar bir şey öğrenmen lazım. Belli bir noktadan sonra farklı çeşitli insanlarla sparring yaparak aslında yukarıya çıkabiliyorsun. İşte K1 tarzında dövüşen Japonlar, işte misal veriyorum uzun boylu Taylılar, misal veriyorum clinch'ta iyi olan farklı Taylılar. Yani bin bir çeşit farklı insanlarla dövüşerek aslında bir noktadan sonra yukarıya çıkabiliyorsun. Orta ve ileri seviye dövüşçüler için ise daha büyük salonları öneririm. Ama amatörler için ise ufak salonları öneririm. Hiç devam edemem, bittim dediğim bir an oldu mu? Olduysa bunu nasıl aştın? Evet, ne yazık ki birçok böyle an yaşadım. Birçok kez kendime dedim artık olmuyor. Türkiye'ye döneceğim. Annemin yanında işte annemle beraber kalacağım. Anne yemeği yer, işte normal bir işte çalışır, öyle hayatımı geçireceğim dedim. Çok an oldu. Cidden çok an oldu. Ama dediğim gibi bu işe olan aşkım ve bu zamana kadar yaptığım kariyer, bu zamana kadar yaptığım tecrübeyi silip atmak istemedim. Üstünü kapatmak istemedim ve şu anki yaşadığım hayatı aynı şartlarda devam ettirebilmem için biliyorum ki dövüşmem lazım. Tekrardan bunları düşünerek kendimi motive ettim ve tekrardan kaldığım yerden devam etmeye çalıştım. Ama ne yazık ki böyle anlar gelecek arkadaşlar. Sadece neden başladığınızı ve niye bu işi yaptığınızı hatırlatmaya çalışın kendinize. Benim bu anları geçmeme yardımcı olan şeyler bunlardı. Tekrar İFMA'da dövüşmeyi düşünüyor musun? Evet arkadaşlar, İFMA'da tekrardan dövüşmeyi düşünüyorum. 67A'da veya 71A'da A klas büyük erkeklerde dünya şampiyonu olana kadar İFMA'da dövüşeceğim. Bu ne zaman olur bilmiyorum. Belki bu sene olur, belki önümüzdeki sene olur, belki 2 sene sonra olur, hiç bilmiyorum. Ama A klas dünya şampiyonu olana kadar dövüşeceğim. Kız arkadaşınla nasıl tanıştın? Benim bir tane Norveçli arkadaşım var. 2016'dan beri tanıştım.
İsmi Brandon. Ona da buradan selamlar olsun. Bir gün Raja'da maçım var. Instagram'dan bana yazdı. Dedi ki Erdem işte maçına gelmek istiyorum kız arkadaşımla beraber. Ve bir tane de ekstra arkadaşımız var. Bana 3 tane bilet ayarlar mısın? Ben de tabii ki dedim seve seve. Biletlerini ayarladım fakat maç koşturması biletleri ben ona kendim iletemedim. Benim hatırlamıyorum kim iletti. Ya bir arkadaşım ya bir hocam ya işte Ralf ile etti. Maçtan sonra da görüşemedik. Maça geldi, izledi, gitti. Allah'ıma şükürler olsun o maçı da güzel bir galibiyetle nakavtla kazandım. Neyse bu bir yana kalsın. Maçtan bir hafta sonra Samanyolu'da saunadayım. Saunaya girdim. İçeride Luna vardı ve Luna beni gördü. Aa dedi sen de Erdem misin dedi. Evet benim dedim. Ben dedi işte senin maçını izledim. Çok güzeldi tebrik ederim falan. Aa dedim teşekkür ederim. Nerede izledin? Stadyumda izledim dedi. Stadyum Bangkok'ta yani farklı şehirlerdeyiz aslında ama benim farklı bir şehirde stadyumda maçımı izledi. Aa dedim işte şaşırdım öyle ondan sonra. Öyle başladık konuşmaya. Nerelisin? Türk'üm. Sen nerelisin? Norveçlisin falan. Ben dedim benim de bir tane yakın arkadaşım var işte Norveçli ismi Brandon. Aa şaka yapıyorsun dedi. Ben zaten stadyumda onunla beraberdim dedi. Onunla beraber geldim. Bir dakika dedi. Nasıl ya dedim. Sen Brandon'ın kız arkadaşı mısın dedim. Yok dedi şey dedi yani sevgilisi değilim dedi. Normal bir arkadaşıyım dedi. Dedi şaka yapıyorsun dedim. Biletini çünkü dedim senin ben ayarladım. Brandon'la konuştum sadece ben o gün hani sizle görüşemedim dedim. Ama biletini ben ayarladım dedim ondan sonra. O da öyle çok şaşırdı. Yani dünya ne kadar küçük baktığın zaman. Dünyanın biletini ben ayarlıyorum ama kim olduğunu bilmiyorum. Farklı bir şehirde bir saunada denk geliyoruz ve tekrardan konuşmaya başlıyoruz. Ondan sonra işte mevzu ilerledi birazcık daha. Beraber ondan sonra kahveye davet ettim. Bir kahve içtik beraber. Derken mevzu buralara kadar geldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dilim döndüğünce sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Elimden geldiğince meraklarınızı gidermeye çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz rakamlar ufakken bir takipçi, bir beğeni bile bizim için aslında çok büyük. Yani büyüdüğünde de büyük ama şu anda aslında daha fark edilebilir olduğu için daha büyük geliyor göze. O yüzden destek vermek istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Remember to like and subscribe. I say If not, I will.